2023'ten 24'e doğru gidiyoruz. Astrolojik hareketler açısından geçen yıl her ne kadar çok önemli olaylar yaşamış olsak da, örneğin Şubat ayındaki deprem, ondan sonra İsrail-Hamas savaşının başlaması gibi astrolojik hareketler açısından çok yoğun olan bir yıl değildi. En dikkati çeken hareket Satürn'ün Balık burcuna girmesiydi. O da esasında mevcut yapıların esasında çözülmesi, dağılması ve ortalığa bir karmaşanın hakim olması ve bu bir belirsizlik sürecine girilmesi, artık hiçbir şeyin kontrol edilebilir hale gelmemesi anlamına geliyordu. Tabii ki bu kontrol yitirilirken tam aksine daha fazla kontrol mekanizması oluşturmak gibi bir takım şeylere sebep oluyor. Yani geri planda biz esasında çözüp eriyen bir maddi dünyanın kontrol mekanizmalarının, yönetimlerin çözüp eriyen bir sürecini yaşıyoruz. Geri planda böyle bir şey devrede. Bu en önemli tema ve işte olaylar oluyorsa da bunlar geçen senenin astrolojik hareketlerinden ziyade aslında çok eskiden beri gelen bir takım gezegen döngülerinin sonuçları filan şeklinde yaşanıyor. Şimdi ben 2024 yılında olacak olan, gerçekleşecek olan bazı önemli hareketlere baktığımda bu hareketlerin derecelerinin de bu işte astrolojik dereceleri, işte 20 derece boğa, 21 derece boğa veya oğlak gibi şeylerin de ta 2000 yılında başlayan döngülerin devamı şeklinde görüyorum. O sırada en önemli şey Boğa burcunda, Boğa'nın 20 derecesinde Jüpiter-Satürn kavuşumuydu. Hatta birkaç gezegen de bir araya gelmişti. Özellikle maddi dünyada, tabii Boğa deyince aklımıza para geliyor, yeryüzü geliyor. Yeryüzünün kaynakları, tarım, işte iklim filan, bütün bu şeylerin döngüsü biliyoruz. Çok konuşuldu, çok yaşadık bunları. Hala da yaşıyoruz. Tarihin en sıcak yazını geçirdik. Su kıtlıkları başladı. Ondan sonra işte ekonomik nedenle de olsa aynı zamanda işte artık ülkede ekimi yapılmaması nedeniyle tarım, gıda filan gibi problemler de başladı. Veyahut da ekonomik olarak işte doların artışı, ithalatın zorlaşması filan gibi nedenlerle de bazı yiyecek maddelerine filan neredeyse ulaşamama tehlikeleri filan oluştu. Neyse bu döngü bu şekilde kendisini gösteriyor. Şimdi bu döngü uzantısında en önemli döngü 2020 yılında yaşandı. Bu da Oğlak Burcu'nda yine maddeyi, yeryüzünü, yani para piyasalarını, büyük şirketleri filan temsil eden bir şey de yaşandı. Ve bunu da işte kısaca yeni dünya düzeni filan diye anlattık. Uzun boylu anlatıldı. Tabii 2020'ye bir de pandemi eşlik etti. Bunlarla bu Covid salgın hastalıklarla filan ilgili de daha önceki bir döngüden yine bahsedilmişti. Yani önümüzde böyle bir dönem başlıyor filan diye. Şimdi biz bu 20'deki önemli gezegen kavuşumları, o yılda çok sayıda gezegen birbiriyle kavuştu. İlk önce bu Jüpiter, Satürn, sonra işte Satürn, Plüto filan gibi önemli hareketler oldu. Şimdi onlar yeni bir süreci başlattılar. Bu karmaşa da üzerine geldi. Artık işte biz bunu kısaca kapitalizmin çöküşü dönemi diye isimlendiriyoruz uzun zamandan beri. İşte çöküyor yani bir şekilde. Çökerken de bizi de kendisiyle birlikte esasında sürüklüyor. Böyle bir
şeyin içindeyiz. Şimdi böyle bunlarla uğraşırken geldik 2024 yılına. 2024 yılında birkaç tane önemli hareket var. Şimdi bunlardan hangisi en önemlisi desek esasında gerçekten seçemeyeceğiz, o kadar önemliler yani. Ama bunların en önce cereyan edecek olanına bakacak olursak Plüton'un Kova burcuna girişini görüyoruz. Şimdi bu Plüto işte 2007 yılından beri Oğlak burcundaydı. Şimdi burç değiştiriyor. Gerçi 2023'te bir girdi çıktı Kova'ya. Bu yılda bir Oğlak'a geri gidecek, dönecek. Yıl sonundan itibaren tamamen Kova burcuna yerleşecek. Bu da demektir ki şu anda hala eskinin işte çırpınışları, hani ölmemek için çırpınışları gibi nitelendirebileceğimiz bir dönemi yaşıyoruz. Bunda esasında bir şeyle söz görmüştüm. Hatta paylaştım da onu bugün. Diyor ki yeni bir dünya başlıyor diyor. Eski bir eski dünya ölüyor. Yeni dünya doğmak için mücadele ediyor. Bu arada meydan canavarlara kaldı. Yani biz şu anda meydanın canavarlara kaldığı gibi nitelendirebileceğimiz bir belirsizlik, baskı, ondan sonra korku içeren bir sürü temalar içinde yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Öyle görünüyor ki bu Plüton'un daha henüz tam olarak Kova burcuna yerleşmemesi, Kova burcunun ilk derecelerinde yaşanacak, gene hala eskinin şaşkınlığı ile onları bırakmama arzusu filan derken önümüzde bir süre daha bunun temsil ettiği yeni teoriler, ondan sonra özgürleşme filan gibi şeylere gelmemize daha vakit olduğunu görüyoruz şimdi. İlk önce bunu söyleyelim. Yani bu sene ortalık hareketli. Hatta ben şimdi böyle bir döküm çıkardım şöyle bütün şeyin 24'ün gezegensel hareketlerinin kırmızıyla bir sürü şey var. Kırmızı, 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 bunların hepsi Mars. Mars çok önemli bir tetikleyici. Ondan sonra ayrıca tabii yani hareketin gezegeni action. Yani bol hareketli bir yılda olduğumuzu buradan anlıyoruz. Şimdi Mars'ın bu gezegenleri çoğunlukla bu şeyin astrolojinin ağır topları. Yani Jüpiter ve sonrası, Satürn ve ötesi. Bütün işte ekonomik, siyasi, kültürel şeyleri, bilimsel değişimlerin işareti olan hareketler bunlar. Ve Mars bunları böyle bir onu, bir öbürünü, bir onu, bir öbürünü tetikleyerek bu yılı bitirecek. Yani şimdi bu çatışma demek, yeni buluş demek, hani yeni şeylerin oluşu demek, bazı şeylerin sancılı oluşu demek filan. Kim bilir yani aynı zamanda Mars işte bu tetikleyici hareketleriyle yine pandemi filan ya da temsil eden bir gezegen. Nitekim işte şimdi tekrardan Covid'in yoğun olarak yaşandığı, hastanelerin dolduğunu söylenen filan da bir süreç içindeyiz. Şimdi Mars Şubat ayında Kova burcuna girecek o da. Yani Ocak'ta Plüto Kova burcuna girecek. Ondan sonra bunu Mars da hemen arkasından girecek. Sonra Plüto'yla kavuşacaklar bunlar. Bunlar bu şeyler bakayım 13, 14, 15 Şubat'ta Plüto'yla kavuştuğunu görüyoruz. Bu tarihler mesela aslında çok enteresan. Hani buralarda ne gibi gelişmeler olacak hani dedirtecek tarihler. Ayrıca Mart ayında, geçtiğimiz Mart ayında Plüto Kova'ya girdiğinde ben o sırada biraz kulak kesilmiştim. Enteresan bir şey oldu. Hemen hemen o girdiği gün filan öyle bir şeydi. Bir anayasa konusu açıldı. Hani atıldı ortaya.
Yani tabii anayasanın değiştirilmesi konusu her zaman var filan ama yani o zaman hatırladığım kadarıyla böyle bir iddialı bir çıkış yapıldı. Kesinlikle bu anayasanın değişmesi lazım diye. O zaman beni düşündüren bir şey oldu. Şimdi tüm burç sistemine göre yani Kova burcu 9. evi temsil ediyor. Yani yasaları temsil eden yeri. Şimdi her ne kadar modern astroloji yöntemiyle biz bu ev sistemini kullanmıyorsak da ve bu modern astrolojiye göre Plüton'un gerçekten bu yasaları temsil eden yere doğru gitmesine zaman olsa da böyle bir burç değişimi esnasında o yönettiği ilgili evle ilgili de bir takım gelişmelere şahit oldum ben yani. Dolayısıyla özellikle böyle bir burç değişimi o evi de aktive ediyor yani. Dolayısıyla dikkati çeken bir anayasa, yasalar konusu var. Şimdi daha nitekim Plüto kolları sıvadı, 20 Ocak'ta girecek. Ülkede de ciddi bir anayasa mahkemesi, değil mi? Yargıtay meselesi, gene bir yasa konusu falan var. Bu da dikkati çeken şeyler. Bunları söyledikten sonra Plüton'un esasında neyi temsil ettiğine bakmamız lazım. Bununla ilgili çok yazıldı, çizildi. Oğlak burcuna girişiyle ilgili de hani yeni dünya düzeni, hani Plüto Oğlak'ta diye bir yazım var. Orada detaylı, kapsamlı bir şekilde Plüto'yu da tanıtıyorum. Plüto işte yeraltı ile ilgili, güç modelleriyle ilgili, ondan sonra kitleleri ikna etme, yönlendirme ve manipüle etme yani ile ilgili. Ondan sonra işte yeraltının efendisi yani cehennemin tanrısı, ölümü filan simgeleyen bir gezegen. Aynı zamanda zenginliği temsil ediyor. Bu zenginlik yeraltı kaynaklarından filan geldiği düşünülüyor. Hani yeraltı deyince oradan gelen kaynaklar filan. Nitekim zaten bu yeraltı kaynaklarıyla ilgili de işte Orta Doğu'da şu anda savaş sürüyor filan, değil mi? Petrol, şu bu filan dediğin. İşte bizim her tarafımız maden oluyor. Yani madenler için doğa yok oluyor falan gibi şeylerle bunu yaşıyoruz. Şimdi Plüto esasında işte Hades'le eş tutulan bir tanrı. Hades cehennemin tanrısı. Bir de Plütos diye bir tanrı var. O da zenginliğin tanrısı. Şimdi Plütos'la Plüton aynı şeyler değiller. Ama yani tarih içinde öyle oluşmuş ki sanki Hades'le Plütos'un birleşimi gibi bizim Plüto çıkmış, doğmuş gibi. Yani birisi tamamen zenginlikle ilgili. Öbürü de yeraltı, cehennemle ilgili bir tanrı. Şimdi Plüto'ya odaklandığımızda bu yeryüzüne çıktığında görünmez olan bir tanrı. Bu nedenle de toplumda gizli kapaklı olan şeyleri, tabuları, işte yasakları, yaşamın karanlık yönlerini, mafyayı filan temsil eden bir şey. Şimdi zaten bu son derece aktifti gökyüzünde birkaç yıldan beri. Biz bu sırada işte ülkede mafya meseleleri, gizli kapaklı şeyler, bunlar yani bu temsil edilen işte sırların açığa çıkışı falan, sonra yasaklar, baskılar filan, bunların hepsini zaten yoğun bir şekilde deneyimledik. Bütün dünyada deneyimliyor yani. Biz burada tek değiliz. Bütün dünya bu şekilde. Bütün dünyada da esasında Plüto Oğlak'ta olduğunda sadece orada değildi. Tabii Satürn Oğlak'taydı, Jüpiter Oğlak'taydı. Bütün ülkelerde bir tür daha baskı yönetimi yapmaya başladı yani. Belirmeye başladı filan. Şimdi bu mesela Plüton'un keşfi Hitler rejiminin yükselmeye başladığı zamana denk geliyor. Oradan bile yapabiliriz. Bu nedenle işte hani işkence, toplama kampları, yani insanların yüksek sayılarda hapsedilmesi, ondan sonra yıkıcılık, işte gizli polis,
O şey hani Gestapo filan, çete psikolojisi filan, bütün bunları da temsil ediyor aynı zamanda. Şimdi diğer yandan da hem yani ölüm ve yeniden doğum, yani arıtma, bir şeyin form değiştirmesi. İşte hani artık miadını doldurmuş, o şekilde kullanılamayacak bir şeyin hani atılması veyahut da kullanılır halde başka bir form alması. Dolayısıyla genellikle Plüto hareketleri eskiden var olan bir takım şeylerin ortaya çıkışı şeklinde görülür. Yani birdenbire bir şey yepyeni bir şekilde doğmaz. Hani biçim değiştirir. Onun için transformasyon, yani formunu aşıyor, ilerliyor ve orada değişiyor. Onun için de yeni düzen oluşuyor, yani o şekilde açıklayabiliriz. Bu tabii aynı zamanda sırların, işte gizli kapaklı toprak altında kalmış şeylerin açığa çıkarılması bize araştırmaları, arkeolojiyi, yani arıtmanın dışında sondajlamayı, o sondajla bir şeylere ulaşmayı filan şeyinde gösteriyor. Bu özelliğiyle de iyileştirici, tazeletici, arıtıcı bir özelliği var. Ama her zaman akılda tutulması gereken şey Plüton'un iyileştirme, öyle diyelim, yani iyileştirme özelliği sancılıdır yani. Böyle hani yumuşak yumuşak şeylerle iyileşemezsin. İşte kolun, bacağının filan kesilmesi gerekebilir yani. Bunu eski kovboy filmlerinde görürüz, hani değil mi? Viskiyi içer, ondan sonra kangren olmuş bacak kesilir mesela bir şekilde. Böyle bir iyileşme şeyinden bahsedebiliriz. Şimdi yani mutlaka eskiyle yüzleşme ve biçimini değiştirme meselesi var burada. Sonra güç ve acizlik deneyimleri Plüto ile ilgili. Yani ne demek? Sen eskiden bildiğin bir şeyleri yönetmek, kontrol altında tutabilmek için bildiğin modeller işlemez hale gelir. Artık çaresiz kalırsın, aciz kalırsın ve kontrolü yitirme durumunda kalabilirsin. Teslim olup ölmen gerekir orada yani. Bu şekilde. Ama tabii her zaman ölmemek için gücün dayatması, yani gücü daha güçlü, güç ve kontrolü daha baskılı bir hale getirmek önemli. Bunun sonucunda da ne öğrenirsin? Ancak sen kendini kontrol edebilirsin yani. Dünyada hiçbir şeyi kontrol edemezsin. Plüton'un yine Satürn tarafından yönetilen Oğlak Burcu'ndan yine Satürn tarafından yönetilen Kova Burcu'na doğru geçişini görüyoruz. Şimdi Oğlak Burcu bilinen sağlam medeniyetler, hani öyle düşünelim. Bir maddi dünyada bir otorite sahibi olmak falan gibi şeyleri temsil ediyor. Yani daha konservatif bir düzenin oluşturulması ve bunu fiziksel olarak yapmak yani. Çünkü öncü bir burç, kendi kendine harekete geçiyor ve burada yapmak. Şimdi Kova burcuna geçerken bu bu modelin değişmesi söz konusu. Bunun yarılması. Ondan sonra burada artık yani faydadan çok zarar veren bir takım kontrol mekanizmaları, yönetim biçimlerinin filan bunu yarıp geçen bir takım teorilerin geliştirilmesi anlamına geliyor. Tabii şimdi bunlar neler? Mesela güç odaklarına meydan okuyan fikirler ve teoriler. Ondan sonra bilimsel, sosyal, politik devrimler, yeni bilimsel keşifler, buluşlar, teknolojik gelişmeler. Ondan sonra bunlar çok önemli. Ayrıca bu güç odaklarına meydan okuyan fikirler dediğimizde işte insanların eşitlik ve özgürlüğe kavuşmak için kendilerini özgürce ifade etmelerini tehdit ettiğini düşündükleri işte güçlü liderlere karşı çıkışları. Ondan sonra halkı kontrol ve manipüle etmeye çalışan yerleşik siyasi güçlere karşı ayaklanmalar.
gibi şeyleri de barındıran bir sürece giriyoruz. Şimdi ne zamana kadar sürecek bu? 2043 yılına kadar sürecek. Yani çok uzun, böyle bir yıldan bahsetmiyoruz. Çok uzun bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi ortaya çıkan şey gücün el değiştirmesi. Güç dengesinde bir değişim teması olacak. Şimdi tabii Oğlak Burcu esnasında aynı zamanda global bir parasal kriz de yaşandı ve banka modelleri, bankaların falan da değişti. O 2008 yılına denk geliyor galiba. O yani Plüto girdi, hemen bir yıl sonra filan böyle bir ekonomik kriz ve banka sistemleri filan değişti. Plüto tabii 248 yıl döngüsü. Dolayısıyla bundan önce ne zaman Kova burcuna girdiğine baktığımızda 1778 1798 yıllarına gidiyoruz. Şimdi bu yıllar Amerikan Bağımsızlık Savaşı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulması yılları bir kere. Buradan anlıyoruz ki Amerika varoluşunda önemli bir döngüde yani. Ya yok olacak ya da yeni bir biçimle tekrardan belirmek zorunda kalacak, yani böyle bir şey. Nitekim izliyoruz da Amerika'nın nasıl zorlandığını yani bu süreçte. Şimdi ondan sonra mesela Uranüs'ün keşfi bu dönemde yapılmış bir durumda. İşte modern astrolojiye göre Uranüs zaten Kova burcunun yöneticisi. Plüto Kova'dayken de yöneticisi keşfedilmiş gibi bir durum oluyor. Peki bu ne zamana denk geliyor? Bu da Fransız ihtilaline denk geliyor. Zaten işte bu Fransız ihtilali, hani feodal düzenin kaldırılması, insan haklarının ilanı filan gibi şeyler ve Fransız ihtilalinin şeylerine eşitlik, kardeşlik, özgürlük, değil mi? Bu prensiplerin bağırılması filan. Sonra bu haklar bildirisi bu döneme denk geliyor. 1791'de tek bir bölüm halinde, yani Amerikan Anayasası'nda ilk 10 madde. Bu haklar bildirisinin esin kaynakları Magna Carta ve İngiliz Haklar Bildirgesi. Burada da kolonilerin krala ve parlamentoya karşı yürüttüğü mücadele ile Amerikan halkı arasında gitgide yaygınlaşan eşitlik düşüncesi ve kralların keyfi davranışlarının ve yetkilerinin sınırlandırılması. Yani burada hep mevcut düzene, mevcut yönetime karşı çıkışları görüyoruz yani ve haklar, insanların hakları ön plana çıkıyor. Kova burcu insancıl bir burç. Yani insanlığı düşünen bir burç. İnsalcı derken yani bu anlamda insanlığı düşünen bir burç. Bu da ne demek? Tek tek bireyler önemli değil. İnsanlar, topluluklar önemli demek. Şimdi bu güzel esasında, yani toplumcu ve insancıl bir hareket olmasına rağmen tek tek bireylerin önemli olmadığı modellerde, değil mi? Bir merkezden sizin için en iyisini ben biliyorum şeklinde bir müdahaleyle bireylerin özgürlükleri, hakları filan iptal edilebilir. Dolayısıyla bu da esasında daha diktatöryel bir sisteme doğru gidebilir. Yani ben buna kısaca halk için halka rağmen devrim yapmak filan gibi de diyebiliriz yani, değil mi? Halkı. Şimdi dolayısıyla bu tür sorunlar da yaşanabilir. Önümüzde böyle bir muhtemelen zaten ilk önce böyle başlayacaktır. Sonra kalkışmalar başlayacaktır bir şekilde veyahut da iç içe girecektir bunlar, bir şekilde gidecektir. Plüto Kova burcundayken Osmanlı'da ne olduğunu merak ettim. En dikkati çeken şey 1787 ve 92 yıllarında Osmanlı-Rus Savaşı. Ben zaten bu Rusya ile Osmanlı'nın çatışmalarını daha önceki gezegen hareketlerinde de gördüm. Bütün bunların sonucunda mesela Osmanlı donanması tamamen Rus donanmasına yenildi filan. Ondan sonra Kırım kayboldu, gitti. Böyle zaten bu tür şeyler devam ediyor. Şimdi sonra da
1798'de şey var, Fransa'nın Mısır'a saldırması ve Osmanlı'nın Fransa'ya savaş ilan edişi. Sonra işte Fransa'ya karşı da Osmanlı-Rus ittifakı ve Fransa'ya karşı yine İngiltere ile ittifak yapılması gibi hareketler var. Şimdi dolayısıyla burada bir savaş teması, ulusal, hani global bir hareket falan da görülüyor. Bu arada Kova burcunun Türkiye'nin haritasında uluslararası alanı da temsil ettiğini unutmamak lazım. Dolayısıyla bu da burada da görüyorsunuz. Yani mesela Rusya ile savaşıyor, sonra Rusya ile ittifak yapıyor filan gibi. O işin içine Fransa katılıyor, İngiltere katılıyor filan. Bayağı bir bu anlamlarda dikkat çeken bir dönem. Şimdi bu sonra da başka dönemlerde de tabii gerçekleşmiş durumda. Ona sonra bakarız. Şimdi dolayısıyla bu Plüton'un şimdiki Kova burcundaki hareketi aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası konumunda da bir takım değişiklikler olabileceğini filan, buradaki güç dengelerinin değişebileceğini filan gösteren bir durum oluyor. Osmanlı'da şöyle enteresan yeni düzen hareketleri de dikkat çekiyor. Mesela 1792'de Nizam-ı Cedid'i görüyoruz. Bu yeni düzen diye zaten adı o, yani Nizam-ı Cedid. Burada Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, ondan sonra askeriyenin daha batı standartlarına uygun farklı bir şekilde yenilenmesi, hani öyle diyelim gibi görünüyor. Ondan sonra aynı zamanda ulemanın nüfuzunun kırılması, Şeyhülislamların siyaseti yönlendiren fetvalarına son verilmesi, Avrupa'nın ilim, sanat, askerlik, ziraat, ticaret ve medeniyet hayatında yaptıkları yeniliklerin Osmanlı'da tatbik edilmeye başlaması. Amacı bu. Sonra tabii bu kaldırılmış, böyle gitmiş. Şimdi 1793 yılında da mühendishanenin kurulduğunu görüyoruz. Yani bu Nizam-ı Cedid hareketiyle birlikte hanede haritacılık, gemi inşaatı, inşaat mühendisliği, balistik, sonra buna mimarlık eklenmiş, mülkiye eklenmiş filan. Burada bir mühendislik faaliyeti içinde olduğu görülüyor. Bu da bilimsel Plüto Kova'nın bilimsel devrimleri, yeniliklerine filan çok uyan bir sembolizm. Tam günümüzde aktif olan ne? Yani önümüzdeki yıl dikkat çeken mevzu ne? Bir kere önümüzde seçimler var. Yani Türkiye'nin zaten yerel yönetim seçimleri gerçekten çok önemli bu defa. Çünkü görüldüğü gibi bu aynı zamanda bir şekilde Türkiye'nin yönetimini de etkileyecek bir seçim olacaktır. Nasıl? Şimdi Satürn Balık burcunda Türkiye'nin tepe noktası, iktidarı temsil eden yerine doğru ilerliyor. Bu Satürn'de yine anayasa, din, dini kurumlar, inançlar veyahut da dini çalışanlar, dini kurumlarda çalışanlar, ondan sonra üniversiteler, dediğimiz gibi yurt dışı filan. Ama burada bu hareketin en önemli şeyi Plüton'un Kova'ya girişiyle birlikte aslında anayasa ve din konusu olarak görülüyor yani. O oraya girerken o oraya giriyor ve gündeme bunlar oturuyor yani. Nitekim hala bütün sıcaklığıyla Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay de sürüyor. Tabii ayrıca yargı kurumunun ne durumda olduğunu biliyoruz. Yani bir sürü konuda gazeteden okuduğumuz, takip ettiğimiz olaylarda da tam olarak zaten belki de anayasanın uygulanmadığı
işte diyelim ki daha böyle keyfi yorumların filan baskın olduğu bir yargı sürecinden geçiyoruz. Ve bunlarla ilgili de yoğun meseleler yaşanacak önümüzdeki dönemde filan ve buralarda iyiye veya kötüye doğru her neyse nasıl yorumlanırsa kişisine göre değişir. Değişimler olacak şimdi. Bugün de benim dikkatimi çeken bir şey var. Şimdi Plüto Kova burcuna girmeden önce Oğlan 29 derecesinde duruyor yani. Ve hatta bu şeyde 1 Eylül'de geri gittiğinde de gene bu dereceye girecek ve 19 Kasım'a kadar, yani 1 Eylül 19 Kasım arasında da bu derecede duracak. Bu derece astrolojide destroyer, yıkıcı derece olarak kabul edilen anaretik derece. Şimdi bu anaretik derecede, bu adı üzerinde yıkıcı derece, bir sürü yıkıcı, üzücü olayların olması da söz konusu ve de Oğlak'tan çıkmadan önce Plüton'un yine bilinen modellerle hani kontrol, ikna ve yönlendirme şeyinin, mücadelesinin sürdüğünü göreceğiz yani. Şimdi bu şeyde ben baktım, Plüto şu anda Türkiye'nin ölüm evinde, kayıp evinde ilerliyor. Şimdi bu tabii başlı başına zaten üzücü. Çeşitli kayıplar, ekonomik kayıplar da buna dahil, bankalar falan gibi düşünebiliriz. Ondan sonra aynı zamanda insan kaybı. Şimdi bu mesela bu Plüto bu dereceden, 29 dereceden Türkiye'nin ayına 150'lik açı yapıyor. Şimdi hani bunu astroloji bilmeyen kişiler için açıklayalım. Yani ay Türkiye'de halkı temsil ediyor ve halkın kaynaklarını temsil ediyor. Şimdi ve bu 150'lik derecede genel olarak aslında altta yatan, çok yüzeyde deneyimlenmemiş bir takım meselelerin yüzeye çıkışı filan, mesela bu hastalık olabilir, ölüm olabilir filan, hani altta yatan bir neden bilinmiyor ve bu ölümle sonuçlanıyor veya bu birdenbire birdenbire hastalık beliriyor ve bunun çok ciddi olduğunu görüyorsun yani. Daha önce izlerini alamamışım filan. Neyse, genellikle böyle hastalık ve ölümle ilişkilendirilen, aynı zamanda bir takım şeylerin değişmesi, düzeltilmesi filan gibi şeyleri de gösteren bir hareket. Bu çok önemli bir hareket. Yani yer altında hiç farkında olmadığımız büyük bir gerilim halkın üzerinde yani bu. Bunu tabii daha geliştirebiliriz. Türkiye'deki mafyatik hareketler, ondan sonra herkesin Külhan Bey'i gibi elinde silahla dolaşıp onu bunu öldürmesi filan, yani gerçekten çeteleşme ve bunun tehlikeli hale gelmesi. Yani mesela biz yakında Harlem gibi çeşitli yerlerde girilebilecek, şu anda bile bence İstanbul'da girilemeyecek mahalleler vardır yani, güvenle geçemeyeceğin. Bunların artması filan gibi bir sürü şeyi de gösteriyor. Ama şu anda şöyle bir durum oldu. Mars'ta, Türkiye'nin Mars'ı zaten ülkenin içindeki çatışmalara işaret eden bir Mars. Bulunduğu yer itibariyle de bu ne zaman tetiklense biz Güneydoğu'dan bir takım haberler alırız yani. Burada üzücü olaylar cereyan eder. Şimdi gökyüzündeki Mars da ilerledi ve bunu tetikledi. Ve bu tetiklendiğinden beri biz önce 12, arkasından 9 tane şehit haberini aldık. Mesela bu bittiğini düşündüğümüz bir mücadelenin esasında daha bitmediğini ve hala canımızı yakacağını gösterir bir hareket oldu. Peş peşe birkaç gün içinde hani bu kadar çok kayıp. Sadece bu bile ışık tutuyor yani önümüzdeki döneme. Yani bu açılar, hareketler olduğunda yaşadıklarımız işte bu sene içinde, özellikle bu ikinci yarısında da neler yaşayabileceğimize işaret ediyor. Umarız akıllanılır
bu yöntemler değiştirilir yani. Başka türlü meselelerin çözülmesi gibi şeylere yönelir. Yoksa yıkıcı bir derecede yıkıcı olacak yani bu işler. Onun göstergesi. Şimdi tabii bir de bu Plüton'un Kova'daki özgürleşmeye doğru hareketler mi yoksa daha fazla baskıya doğru hareketler mi olacağını belirleyecek şey de bu yıl işte İngiltere ve Amerika'daki başkanlık seçimleri. Kimin başkan seçildiğine göre de bunlar da değişecek yani. Bizde nasıl bizdeki seçimler bu konuda önemli bir delil olacaksa oradaki seçimler de önemli bir delil olacak. Herhalde dünyada bu anlamda kilit şeylerde de başka başkanlık seçimleri falan vardır yani. Bu senenin seçimleri Plüton'un nasıl bir seyir işleyeceğine dair bize büyük bilgi veriyor. O açıdan önemli. Dedik ki bilimsel keşifler, değil mi? Yenilikler, şeyler filan. Bunları zaten yaşıyoruz. Plüto hava Kova hava burcu. Hava demek zaten düşünce demek, fikir demek, network demek, bağlantı demek filan, teknoloji demek, işte bilim demek filan. Biz burada zaten işte yapay zeka, yani metaverse, ChatGPT filan gibi meselelerle zaten bu işe girdik yani. Hatta öyle girmiş durumdayız ki hiç belki de farkında olmadan çoktan zaten bu dünyanın esiri olmuş durumdayız. Bu konuyla ilgili yeni bir kitap çıktı. Bunu çok güzel anlatıyor. Ondan bahsedeceğim. Şimdi dolayısıyla burada şimdi yapay zeka ile ilgili her yerde tartışılıyor. Onun için çok uzun boylu bir şey söylemeyeceğim yani. İşte yapay zekayı bizim yararımıza nasıl kullanıyoruz ve yapay zeka bizim zararımıza ne yapabilir tartışması YouTube'da yani yüzlerce şey var burada. Video var bu konuyu açıklayan. Şimdi elbette mesela biraz önce konuşuyorduk işte bir makalenin çevrilmesi veya bu söyleşinin İngilizceye çevrilmesi konusunda bilmiyorum belki ondan faydalanabiliriz yani koyacağız bunu İngilizceye çevir. Şöyle güzel bir dillendir hani ağdalı bir şeyler yap edebi esere benzesin filan gibi şeylerle güzel makaleler yazabiliriz. Mevcut olan düşünülmüş yazılmış yani üzerine kafa yorulmuş anlatılmış bir şeyi güzel bir hale sokabiliriz. Ama aynı zamanda hiç düşünmeden etmeden ben bu konuda pek bilgi sahibi değilim ama bir tane de tez vermem lazım. Bunu yaz filan diye de değil mi? Hani kendince etrafı kandırmaya yönelik kendini esasında sadece kandırdığın faaliyetlere de kullanılabiliyor bu. Dolayısıyla faydası var, zararı var. Zararı aynı zamanda bizim dijital olarak bütün özgürlüklerimizi kaybedip kontrol edilebilir, gözetlenebilir hale gelmemiz. En önemli konu eğer Plüto Kova'da baskıyı, bireysel özgürlükleri kısıtlayıp baskıyı arttırmak istiyorsa kullanacağı yöntem teknoloji olacak yani ve dijital şey. Dolayısıyla bu ne olacak? Her daim 1984 gibi gözlenir olacaksın. Değil mi? Mesela Çin'deki gibi diyelim ki şimdi ne oluyor? Nakit kullanmak yasaklanmaya doğru gidiyor. Değil mi? Her şeyi kartla şey yapacaksın. Neye harcıyorsun? Nereye girdin? Ne ettin? Her bir şeye bakılacak. Şimdi tabii Çin'de bunu kontrol ediyorlar. Senin marketten yaptığın alışverişe göre bile sen vatandaş olarak puan alıyorsun. Mesela diyelim ki içki alıyorsan sürekli puan kaybediyorsun. Vatandaş olarak geri sıralara atıyorlar seni. Vatandaş olarak puan olarak düşük insanlarla arkadaşlık ediyorsan da geri sıralara gidiyor. Bu ne demek mesela? Diyelim hastaneye gidiyorsun, kuyrukta en fazla sen bekliyorsun çünkü düşük vatandaşsın. En kıymetli vatandaşlar ilk şeylere sahip oluyorlar. Mesela ben onların sınıfına göre çok çok iyi bir vatandaşsam önümden her şey açılıyor.
Yani ama tabii çok çok iyi vatandaş olabilmek için de her türlü otonomiyi, özgürlüğü filan sen yine o hani topluluğun yararına mantığı ile kaybediyorsun. Sen olmuyorsun artık yani. Sen oldukça puan kaybetmeye başlıyorsun. Ondan sonra bu ileride şeylere de mesela seyahat edebilirsin, edemezsin. Otobüse binebilirsin, binemezsin. Oradan oraya gidemezsin. Yani açık bir hapishaneye dönüşebilecek bir kontrol mekanizmasına dönüyor. Yani sonra dolayısıyla esasında nakit kullanılmaması konusuna karşı gerçekten mücadele edilmesi gerekiyor. Yani bu çok önemli. Tabii şimdi hani ak para, kara para filan meseleleri var ama yani kara parayı önlemenin başka yolları da var yani. Dolayısıyla o konularda şu anda ülkede işlemeyen mekanizmaların işletilmesinde ve kara paranın ülkeye girişinin kısıtlanmasında çalışılması daha yararlı hepimizin kontrol altına girmesindense. Şimdi sonra ne için kullanılabilir bu? Propaganda için acayip kullanılabilir değil mi? Şimdi yani ne gelişiyor mesela? Senin resmini alıyor, seni konuşturuyor. Senin söylemediğin şeyleri söylüyor ve bunun videosunu çekiyor ve sen söylemişin gibi lanse ediliyor. Artık bu böyle lanse edildikten sonra sen istediğin kadar bunu söylemediğini ispat etmeye çalış. Bununla birlikte propaganda yapıldığında bu imaj yerleşiyor. Ondan sonra tabii bu yanlış bilgilendirme için kullanılabilecek büyük bir araç filan. Bir de tabii siber savaşlar. Bu yani herhalde bundan sonraki savaşlar yani zaten bir yandan sürüyor yani bu siber savaş meselesi daha fazla geçebilir. Şimdi tabii ayrıca bunun yaptığı şeyle insanların işlerini kaybetmeleri, ondan sonra robotların daha aktif hale gelmesi filan değil mi? İşsizlik, şudur budur filan gibi meseleleri de sayabiliriz. Yani gerek insanların sürekli kontrol altında tutulması, gerek de ekonomik açıdan sorunlar yaratması gündemde. Şimdi ben bunları düşünürken karşıma bir gün internette plutokrasi çıktı. Yani plutokrasi Plüto'yu düşünüyorsun zaten. Birdenbire plutokrasiyle karşılaşıyorsun filan. Plutokrasi ne demek? Zenginlerin yönetimi demek. Ve kendi çıkarları için yönetmeleri demek. Şimdi plutokrasi resimlerinde girdiğinizde internete böyle şişko, ağzında prosu ve şapkası olan hani Amerikalıların zenginleri vardır ya hep karikatürlerde görülür. Onları görüyorsun yani. Ondan sonra bu zenginler egemen, başka kimsenin hakkı yok. Her şey o zenginlerin daha fazla zenginleşmesi için yapılıyor. Böyle bir şey. Bu zaten aslında yaşanıyor plutokrasi yani. Şu anda dünyada yani bir şekilde para için. Şimdi 2000 yılında başlayan döngü de zaten Boğa burcu parayla en ilişkili burç. Zaten yeraltı kaynakları para için işte şunlar para için filan derken plutokrasi. İkinci şey teknokrasi. Teknolojinin bu yönetim için kullanılması. Yani teknik kadronun artık projen hayırlı veya hayırsız her neyse hayırsızsa da teknik kadronun bu hayırsız yönetim biçimini güçlendirmek için formüle edilmesi. Buna kısaca uzmanlık ve becerikliliği, özellikle bilimsel ve teknik açıdan uzmanlığını ve becerini sermaye çıkarları adına kullanma düzeni bu yani. Dolayısıyla burada işte hani Big Tech deniyor ya, büyük teknoloji firmaları bunların işte hani gözetmek için, ondan sonra dataları çalmak, hani bunlarla kontrol etmeleri için filan kullanılması,
Ondan sonra bunlar yani son derece rasyonel oldukları için öbür şeyler romantik geliyor onlara yani. İnsanlar şimdi o romantik biz işimize bakalım hani diye o hani soğuk bilimsel şey. Tabii burada amacının ne olduğu çok önemli değil mi? Aynı şeyi insanlığın hayrı için de kullanabilirsin filan. Ama bu daha ziyade olumsuz anlamda kullanılıyor. Sermaye çıkarlarını şey yapmak için kullanıldığı yönüyle bahsediyoruz. Şimdi buna bir de bu Yunanlı Yanis Varoufakis, eski Yunan Maliye Bakanı, kendisi oradaki hani solcu partinin başkanı filandı galiba, yakınlarda bir kitap çıkardı. Bir teorisini şey yaptı. Bunun adı da teknofeodalizm. Bu kitabın içeriği çok ilginç doğrusu. Ben kitabın tümünü daha alıp okumadım. Ama yani amacını anlattığı bölümde diyor ki artık diyor şimdi kapitalizmin öleceğinden bahsediyoruz biz. Hani kapitalizm ölüyor, ölürken de bizi götürüyor diyoruz kısaca. O diyor ki kapitalizm öldü zaten çoktan diyor. Bu kapitalizm kendi yöntemleriyle ekonomilerimizi yönetemez hale geldi artık diyor. Onun yerini teknofeodalizm almıştır diyor. Şimdi kapitalizmi öldüren şey de sermayedir diyor yani. Kapitali yani kapitalizmi kapital öldürdü diyor. Şimdi yeni bir sermaye biçimi doğuyor bunun içinden. Yani o da bir virüs gibi ev sahibini öldürdü diyor yani bu kapitalin içinden. Şimdi buna ne sebep oldu diyor. 2 tane ana gelişme sebep oldu diyor. İnternetin Amerika'nın ve aynı zamanda Çin'in Big Tech'i tarafından özelleştirilmesi. Yani Amerika'daki ve Çin'deki büyük teknoloji şirketleri bunu şey yaptı. İkincisi de batılı hükümetlerin ve merkez bankalarının 2008 büyük mali krizine verdikleri tepki. Bu ikisi buna özellikle hani gaz verdi öyle diyelim. Ondan sonra neticede bir bulut sermaye diye tanımladığı bir sermaye biçimi oluştu. Bulut, clouds yani bizim bütün bilgilere yüklediğimiz, ettiğimiz şey. Şimdi kapitalizmin aracı olan pazarların yerini pazar gibi görünen ama aslında pazar olmayan dijital ticaret platformları aldı diyor. Ve kapitalizmin motoru olan karın yerini feodal öncülü olan kira aldı. Kira. Şimdi daha önceki sistemde de bu. Spesifik olarak bu platformlara ve daha geniş anlamda buluta erişim için ödenmesi gereken bir kira oluştu. Hakikaten şimdi değil mi? Mesela 365'ini kullanmak istesen yıllık bir para ödüyorsun. Oraya gireceksen para ödüyorsun. Sürekli kira ödüyorsun her şeye yani. Oralara ulaşabilmek için filan. Dolayısıyla o buna bulut kirası adını vermiş. Ondan sonra böylece sen şimdi işinde çalışıyorsun. Zaten bankalara borçlanıyorsun filan bir şekilde. Para yetmiyor çünkü insanlar değil mi? Kredi kartları yapıyor, krediler filan olmayan para harcanıyor. Bir yandan da bütün bunları oradan aldığın parayla bunları kira ödüyorsun yani bir şekilde falan. İşte ne bileyim bu yapay zekanın şeylerine girince de kira ödeniyor herhalde değil mi? Onu kullanmak için aylık para ödüyorsun filan. İnanılmaz bir şekilde. Bu diyor ki zaten yani bundan bahsediyoruz biz ama kapitalizm bitecek. Çoktan bitti. Ve biz pandemiydi, şuydu, buydu başka şeylerle uğraşırken tabii özellikle pandemi buna büyük sebep oldu yani. Herkes evde değil mi? Evde oturuyoruz ve her şeyi internet üzerinden yapıyoruz filan. Çoktan biz bulut kirası ödeyen yeni köleler olduk. Yani bir şekilde bundan bahsediyor. Ondan sonra da tabii yani bu döneme damgasını vuran dijital devrim yani. Dijital devrimde dünyanın işte 3-5 tane devriminin içinde dördüncü önemli devrim insanlık tarihinde evrenin dijitalleşmesi mevzusu bu.
Bunu Dücane Cündioğlu evrenin dijitalleşmesini ussallığın en son raddeye gelmesi şeklinde tanımlıyor. Diyor ki eskiden evren organik bir şey olarak düşünülüyordu. Ondan sonra mekanik bir şey olarak düşünülmeye başladı. Araya başka şeyler girdi. Şimdi de dijital olarak düşünülüyor. Dolayısıyla işte yapay zeka falan filan hepsi buraya giriyor artık. Hatta o metaverse'le oturduğun yerde başka bir sanal bir hayat yaşıyorsun filan yani. Bilmiyorum şimdiki durumu ne. Şimdi bu tehlikeler önümüzde bekleyen tehlikeler yani. Dolayısıyla şimdi baktığımızda ilk etapta bu konuların baskın olduğunu görüyoruz. Gerçekten bu dijital devrim nereye götürecek? Bunu da öngörmek çok zor. Yani çünkü şimdi ona dair bir bilgiye sahip değiliz yani. Ancak işte tartışılıyor filan. Ama bu Plüton'un Kova burcunda ilerlerken bir takım noktalarda artık bu karşı çıkışların, hani ayaklanmaların başlayıp özgürlüğe doğru hani bir hareketin kaçınılmaz olacak. Şimdi bunun için tabii gerçekten daha insancıl olmak gerekiyor yani. Dolayısıyla merhamet, anlayış, bütün bu yaşananlar karşısında bir araya gelebilmek filan gibi temalar ön plana çıkıyor. Bunlar da muhtemelen işte 2 yıl sonra filan Satürn'ün Neptün'le buluşup orada yeni bir işte hani daha sol eğilimli bir takım düşüncelere yol açmasıyla olabilecek gibi olduğu düşünülüyor. Şimdi önümüzde bu tabloya eşlik eden önemli bir hareket Nisan ayında Jüpiter-Uranüs kavuşumu olacak. Boğa burcunda oluyor bu. Yine hala para, kaynaklar, şu bu konusu devrede. Ve bu derece 2000 yılındaki sözünü ettiğimiz derecenin derecesi. Yani ne oluyor? 24 yıl sonra o tema başka bir açıdan gündeme geliyor. Esasında Mayıs'ta öyle bir şey oldu ki o yıl neredeyse böyle 8 tane falan gezegen boğada birleşti yani. Çok büyük bir boğa vurgusu oldu. Zaten ondan sonra işte hani Türkiye'deki büyük ekonomik kriz, ondan sonra 12 Eylül Amerika'daki yani 11 Eylül 12 Eylül bizimki 11 Eylül World Trade Center olayı, oradan tabii Afganistan'a, Irak'a girilmesi, zaten oralardan Orta Doğu karıştı. Yani ondan sonra bir 2001 krizinden sonra da yani ülkede tamamen paraya bakış falan değişti yani. Hani Türkiye bayağı ekonomik krizlere hani alışkın bir şey. İşte kriz yaşıyorsun, eskiye dönüyorsun ama şimdiki krizler öyle değil. Krizi yaşayınca eskiye dönmüyorsun. Hele şimdi tabii ülkenin çoğunun fakirleştiği, yani orta sınıf kalmadığı, işte küçük bir şeyin acayip zengin olduğu filan bir ülke haline geldi. Bütün bunlar şimdi bu derecede hareket oluyor. Şimdi 2000 yılında bu Boğa burcunda bu kadar böyle birleşen bir döngü başladığı sırada Uranüs Kova burcundan bunlara kare yapıyor. Öyle görüyoruz yani. Tam derecesinde 20 derece kare yapıyor. Ondan sonra bu zaten ani, beklenmedik filan şeyler olabilir. Bununla ilgili daha sonra bir program daha yapacağız. Yani bu döngüyle ilgili. Ondan sonra şimdi bu ikisinin kavuşması, şimdi kavuşuyor ikisi. Bu ikisinin kavuşması bilinen düzenlerin aşılması anlamına geliyor esasında. Çünkü Uranüs zaten aniden gelip hani yarıp giden, elektrik çarpmış gibi mevzuları değiştiren bir şey. Şimdi bunlar daha önce 2010-2011 yılında Arap Baharı zamanında birleştiler. O zaman ben Radikal'e bir yazı yazmıştım. Demiştim ki hani Uranüs böyle özgürlüğe doğru gidiyor.
bir noktada da Jüpiter onunla birleşince özgürlük çığlıkları daha da fazla duyulur olacak filan demiştim. Onun altına birisi yorum yapmıştı. Kahkahadan öldüm, gülmekten öldüm filan diye. Hiç unutmuyorum ben yani o yorumu. Hani öyle olmuş, bir de Jüpiter eklenecekmiş falan diye. Ondan sonra hakikaten ikisi buluştuğunda, kavuştuğunda Mısır birbirine girdi yani o sırada filan. En öncelikle Arap Baharı zamanına denk geliyor bu kavuşum. Şimdi tabii sonra Arap Baharı'nın hani sonuçları başka, yani şu oldu bu oldu, detaya gerek yok, isteyen okur. Şimdi burada ama bir karşı çıkış, mevcut bilinen düzenine karşı çıkış, onu yarıp geçmek ve özgürleşme, ilerleme arzusuyla oldu bunlar. İsyanlar, ani patlamalar, çıkan anarşi, mesela Libya hala bile bir anarşi içinde büyük bir olasılıkla filan. Şimdi bu dolayısıyla zaten Jüpiter dokunduğu yeri büyüten etkisi var. Uranüs'ü de biz özgürlük, işte demin dedik ne zaman bulundu? Özgürlük, kardeşlik, eşitlik ilkeleriyle düşünülmüş bir gezegen. Bunun bu isteğini büyüten şekilde görüyoruz. Ancak bu özgürlük aynı zamanda farklı anlaşılıp kapitalist düzene de evrilen bir şey oluyor. Yani o özgürlükle istediğin gibi davranabiliyorsun yani. Sınırın yok. Sınırları da aşıyorsun. Bu serbest piyasa ekonomisinin piyasaların canlılığını ölçen temel döngülerinden birisi bu ikisinin kavuşumu. Bu nedenle Barbo bu cycle'ları, döngüleri yazarken ağırlıklı olarak kapitalist yönelimli döngülerden birisi diyor. Şimdi burada biz esasında bu sistemden özgürleşeceğiz. 14 yıl süren bir döngü bu. Ama muhtemelen bu Boğa burcuna ilk girdiğinde yine kapitalizm yönelimli bir halde. Bütün bunları sadece şu şekilde okuduğumuzda, baktığımızda bile önümüzdeki yılın o kadar da fazla özgürlükçü bir yıl olmadığını görüyoruz yani. Hani insan hakları şu bu açısından. Satürn Plüto döngüsünün başladı bu işte 2020 yılında. Yani dünya düzeninin değişmesinin en büyük delili yani bizim için, astrologlar için. Ondan sonra bu başladı. Bunun işte 45 derecesini yaşıyoruz. Dolayısıyla ilk etapı. İlk etapta bir şeyler belirmeye başlıyor. Bu beliren şeylere şimdi yeni bir şey beliriyor. Değişim beliriyor burada. Ama bu aşamada insan aşina olduğu modele doğru gitme eğiliminde oluyor. Yani onun belirmesi sistemleri değiştireceği için bir tehdit. Ondan sonra mücadele etmesi lazım, yani adım atması lazım. Aman adım atmayayım, geriye döneyim filan gibi. Geriye dönüşü ne demek? Gene kontrol mekanizmaları, gene diktatör ya filan gibi. Yani baskı sistemi gibi. Dolayısıyla bunun sancısı yaşanıyor. Bu da ne zamana denk geliyor? Nisan'ın ikinci yarısı, Mayıs ayı filan. Değil mi? Bu benim dikkatimi çeken 2024'ün ilk yarısının ikinci yarıya göre daha hareketli oluşu. Yani ikinci yarıda da hareketler var ama ilk yarı önemli ağır toplar açısından daha bizim ülkemiz için de bu anlamlı. Bizim de ilk yarıda seçimimiz var mesela, o anlamda düşünebiliriz. Şimdi bu Satürn Plüton'un bir arada raksı ekonomik bir döngü esasında. Özellikle kapitalist ülkelerde ekonomik bir döngü. İşte ilk önce büyüyor, sonra küçülmeye başlıyor. O küçülmeden çıkan huzursuzluklar, kaynakların kıtlaşması filan politik olarak da yansıyor ve ondan sonra da bu büyük bir yıkımı gösteriyor yani bunun sonucu. Böyle bir döngü içindeyiz. Zaten o döngü başladığında pandemiyle başladı. Zaten ekonomik yıkımla başladı yani. Ondan sonra şimdi
Daha ilk etabındayız. Bunun 8 etap var. Yani bu 8 etabı yaşayacağız. Şimdi ondan sonra bir de şey var. Ağustos'ta başlayıp 2 kere olacak olan Jüpiter-Satürn karesi var. Bu döngü 21 Aralık 2020'de 0 derece Kova'da başladı. 0 derece Kova burcu da başladı. Yani iki şey zaten Satürn ve Jüpiter zamanı işaretleyenler. Eski antik astrolojiden bu yana bu ikisinin hareketleriyle dünyadaki işte ekonomik, politik, kültürel, bilimsel bütün değişimler, dönemler açıklanıyor. Bu anlamda onlar zamanı işaretlediler. 0 derece Kova'da işaretlediler. Yani bu Kova'nın saydığımız bütün prensipleri o zaman devreye girdi yani. Nitekim esasında az sayıda olmakla birlikte Avrupa'nın çeşitli yerlerinde geçenlerde ben de bir yerde anonsunu yaptım. Çeşitli toplantılar yapılıyor. Yani mesela o yapay zekanın kontrol etme mekanizmalarının esasında yararlı bir şeye döndürülmesi. Ondan sonra şimdiki savaşların sona erdirilmesi için alternatif öneriler filan gibi toplantılar yapılıyor yani global olarak. Bunlar başlamış durumda ama daha hissedilmiyor. Neyse şimdi tabii bu dereceye Plüto geliyor 20 Ocak'ta. Ve uzun bir süre kalacak ve bütün yıl boyunca orayı birkaç kere tarayacak yani. Dolayısıyla bu ikisinin karesi, Jüpiter'le Satürn'ün karesi. Kare ne demek? Gerilim. Şimdi gerilim iki türlü olur. Ya çatışma çıkar ya da yani koşullar zorlar, sen ona çözüm bulabilmek için uğraşırsın. Bu da yani o meseleyi çözmeye götürür seni. Şimdiki anlattıklarımıza göre sanki çatışma önceliği alacak gibi görünüyor ama bunlar 2 kere yapacaklar. Bir de 24 Aralık'ta yani 19 Ağustos'ta 24 Aralık'ta tekrar kare yapacaklar. Şimdi dolayısıyla esasında genellikle ne olur? İlk hareket olduğunda ortaya çıkan tema yani neyle ilgili olduğunu gösterir kendisini. Sen bu aradaki süre içinde onu çözmek için bir takım şeyler yaparsın. En son kare olduğunda da onları uygulamaya koyarsın. Böylece sana yani evrenin işaret ettiği zamanı doğru dürüst kullanmış olursun. Eğer çözmezsen bunu, bu kümülatif bir şekilde sorunlar katlanarak büyümeye devam eder. Ondan sonra bir sonraki döngüde bunlar hiçbir şey yapmasalar birbirlerine 135 yapacaklar. Yani 45'in katları ve sonra işte karşıt yapacaklar. Bir sonraki döngüde kümülatif sorunlarla mevzu yapacak. Bunların da 20 yıllık bir döngüsü var. Demek ki 2020'de başladı. 2040'da bitecek bu döngü filan. 2030'da karşıtlığı yapıyor olacaklar filan. O zamana kadar daha insancıl bir dünyaya doğru yavaş yavaş hareketlerin başlamış olmasını umuyoruz yani. Böyle bir şey. Tabii şimdi bütün bu global yani bizi bir insanı aşan, bunun karşısında bizim bir gücümüzün olmadığı modellerde insan olarak bizim ne yapacağımız gibi bir soru geliyor. Buna da zaten cevap her zaman aynı. Her şey olabilir. Burada değişen senin bunlara nasıl reaksiyon verdiğin. Bunları nasıl yanıtladığın yani. Şimdi eski hayatını özleyemezsin. Böyle bir özlemi bırakmak gerekiyor. Eski hayat diye bir şey bitti yani. Hiçbir zaman eskiye dönülmeyecek yani. Eskiden senin rahat ettiğin, mutlu olduğun, ne düşünüyorsan bu kalmadı yani. Bunlar bitti. Dolayısıyla bu Satürn balıktayla şimdi mevcut durumu kabulleneceksin. Bu belirsizliği de kabulleneceksin. Onun içinde sen bugün önündeki koşullarla senin ne yapabileceğine odaklanacaksın. Senin ne yapabileceğin dediğimizde de burada esasında senin
daha çok kendin olman. Yani hayatı kontrol etmeye, manipüle etmeye çalışmaman, daha kendi doğallığına, kendi özüne dönmen gibi şeylere yönelmek gerekiyor. Çünkü bir organizma kendi doğallığına döndüğünde bu tür krizlerle daha kolay aşar oluyor. Bu ne demek yani? Şimdi diyelim ki ben aslında mesela hırslı, işte bir şeyleri yönetecek, ondan sonra bir şirkete büyük karlar getirecek, işleri yapabilecek şeyde değilim, doğada değilim. Mesela daha insancıl veya doğaya yönelik başka bir takım şeyler yapmak içimden geçiyor. Ama hayat da böyle, ne yapacaksın? Koşullar da böyle. Bir yandan da şöyle bir evde oturmak istiyorum, hani böyle para kazanmak istiyorum filan diye diyelim ki bu modeli kabul ettiğinde ona ne deniyor işte plaza hayatını kabul ettiğinde esasında çok para aldığını ve diğer yapmak istediklerini yapabildiğini zannediyorsun ama doğallığın dışına çıktığın için daha fazla efor sarf ediyorsun. Yani öyle kalabilmek için, olmadığın bir pozisyonu tutabilmek için çok yorucu oluyor ve bu çok tüketici. Yani ve bu zaten seni tüketecek ve o pozisyondan düşürecek bir şey. İstikrarlı bir şekilde orada duramazsın yani. Mesela yani diyelim ki bunu iyi yapan bir kapitalist düşünelim. O bunu çıt 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 yapıyor yani. En ufak bir şeyi düşünmüyor. Senin arka planda bu yaptığını sorgulayan bir sesin var yani. Ve öyle doğal olarak orada durmuyorsun ve kendini zorluyorsun yani. Dolayısıyla bunu bırakman gerekiyor. Kendin doğal olursan daha kolay aşabiliyorsun. Her şeyde bu. İlişkilerde, iş yerinde filan. İnsan ne kadar asıl kendisine dönerse o kadar güçlenir. Kaybetmekten korkmaz olur. Kaybetse bile hayatta kalacağına inanır. Ondan sonra mesela o şirkette bir sürü kredi kartı borcuyla sokağa atıldığında onları ödemeye çalışmak var. Daha küçüldüğün zaman nispeten daha kolay hayatı idare edebilmek var filan. Yani organizma kendi bünyesine dönerse sadece kendisi için çizilmiş olan kaderi yaşar. Onları da aşacak kaynaklara sahip demektir yani. Dolayısıyla kendin olmak en iyi yöntem. Benim önerebileceğim o şimdilik. Kısaca böyle. Kısa olmadı tabii ama bu kadar anlatayım ben. Sonra devam ederiz.